Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel, yapımı kolay bir model anlatımı yapacağım. Bakın şöyle örnek parça hazırladım. İpim şöyle ebrulu bir ip. Az kalın, şöyle göstereyim. Az kalın bir ip. Şişlerim 4,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Şöyle yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı çift sayıda olarak ayarlayacağız. Evet. 18 ilmek aldım şişime. 18 ilmekle modelimi başlayacağım. Daha öncesinde şöyle birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örerek lastiğimi yapıp geliyorum. Evet, şöyle lastiğimi hazırladım. Kısa bir lastik yaptım. Bunun üzerine modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi örgümün ön yüzünde birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi şişteki ilmekten değil bir alt boşluktan, bakın buradan, şuradaki boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Şöyle. Daha sonra sol şişimdeki ilmeği de sağ şişime örmeden aktardım. Burada böyle bir ikili ilmeğim oluştu. Bir düz ilmek, sıradaki ilmeğimin önce alt boşluğundan bir ilmek çıkartıp aldım şöyle ve sol şişimdeki ilmeğimi de örmeden sağ şişime aktardım. Bir düz ilmek, bir sonraki ilmeğin alt boşluğundan önce bir ilmek çıkardım, daha sonra ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek, sıradaki ilmeğin alt boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım. Sol şişimizdeki ilmeği de sağ şişimize örmeden alalım. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonunda kalan tek ilmeğimi de alt boşluktan aldım, bir ilmek çıkardım, ilmeğimi örmeden aldım, daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ikili. Bakın 2 ilmek. Hani bir alt boşluktan çıkarmıştık. Bir de sıradaki ilmeğim ikili ilmek oldu. Bunun ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm yani tekrar burada. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Tekli olan ilmeğimi. İkili olan ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Arka yüzünde hep düz öreceğiz ama bir tek bir çift alarak. Tek ilmekleri tek alacağız. Çift olan ilmekleri de çift alarak düz örelim. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyim. Modelimiz bu kadar ama bir de kaydırarak kuracağız. Aynı işlemleri yapacağız, modeli kaydıracağız. 2 sırayı da o şekilde yaptıktan sonra toplamda 4 sıradan oluşacak modelimiz.
Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Aradan çıkardığım ilmekleri arka yüzünde ikili ikili alarak kestik. İlmek sayımız geri eski haline geldi. Şimdi üçüncü sıra ön yüzüne geldim. Burada modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim, bakın bu tek olan ilmeğim. Şöyle göstereyim. Bunun alt boşluğundan şimdi ilmek çıkartacağım. Aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ikili ilmeğim. Bakın. 2 ilmeği alarak düz örmüştük arka yüzünde. Bunu da düz örüyorum. Tek olandan ilmek çıkartıp alıyoruz. Örmeden aldım sıradaki ilmeğimi. Bir sonraki ilmeğimi de düz ördüm. Şu kabarık duran ikili olan ilmeği düz örelim. Tek olanı alttan ilmek çıkartacağız. Bu sıralamayı karıştırmayın. Yoksa modelinizde kayma olur, değişik görüntü olur, model bozulur. Buna dikkat ederek örerseniz güzel modelimiz ortaya çıkacaktır. Tekli olan, bakın tekli olanın alt boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi de örmeden sağ şişime aktardım. İkili şöyle kabarık olanı düz ördüm. Burada örmeyecektim değil mi? Alt boşluktan ilmek çıkardıktan sonra örmeden aktardım. Bir sonrakini düz ördüm. Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Tek olanları tek alarak, çift olanları çift alarak, bakın şöyle ikilileri ikisini bir alarak düz örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde düz örerek devam ediyorum. Evet, dördüncü sırayı tamamladım. Şimdi model pek anlaşılmıyor ama model ilerledikçe bakın şöyle kendini gösterecek. İsterseniz lastik üzerine kurabilirsiniz, isterseniz bu parçada yaptığım gibi lastiksiz kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Modelin arka yüzü de şöyle. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Bakın iki tarafta gayet güzel. Şöyle çıtı pıtı görünen modellerden. Özellikle bu modelden atkı bere yapabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında onlara uygun ipler kullanırsınız tabii ki. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek güzel modellerden. Hem de yapımı çok çok kolay. Yani örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.